Herkese merhaba arkadaşlar. Nazış'ın Bebekleri adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle küçük bir anahtarlık yapacağız. Çizgi film karakteri Minyon karakterindeki Stuart'ın böyle küçük bir anahtarlığını yapacağız. Video sonunda da bitmiş halini görürsünüz. Artık biraz kaydırırsınız nasılmış diye. Şimdi bu anahtarlık için böyle evdeki markalar önemli değil. Bunlar hep karışık markalar. Bunlarla çalışacağım. Çoğunluğu öğren bayan madam. Şimdi renklerimiz bu şekilde. Bunun şu sarının daha koyusu olsa daha çok güzel olur orijinali. Bendeki bununla kullanacağım. Şimdi hemen önce bir sarıyla başlayalım arkadaşlar. Tığımda yine 2.20. Bu videomuzda çapraz sık iğne kullanacağım. Böyle daha muntazam olsun diye. Küçük oyuncaklarda çapraz sık iğne çok güzel duruyor. Böyle açılma. Mesela bu çok eliniz bolsa diğer bebekler yaparken de çapraz sık iğne kullanabilirsiniz. Şimdi önce sihirli halka ile başlayacağız. Orta parmağımıza 2 kere doladık. İçinden geçirdim. İpimi sabitledim. Evet, şimdi sihirli halkamızı oluşturduk. Bunun içine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ipimizi çekiyoruz. Çektiğimizde burada kısalan ipimizi çekeceğiz. İçinde döndürmüş olacağız. Evet. Tekrar bırakıp ilk ipimizi çekiyoruz. Bu arada burayı çok çekmeyelim. Ben de dalmışım. Şöyle biraz açayım. Çünkü daha sonra buradan anahtarlık için ip geçireceğiz. İçinden zincir yapacağız. Geçireceğiz. Evet, 6 tane sık iğnemizi yaptık. İlk sık iğneme batıyorum. İlmek kaydırıp burayı birleştirdim. Bir zincir çektim. İşte burası dediğim gibi çok da şey olmasın. Şuradaki dar sıkılaşmasın. Şimdi bundan sonra diğer sık iğnelerimizi çapraz olarak yapacağız. Şimdi ikinci sıramızda hepsine çift batacağız. Tığımızı, ipimizi alttan doğru çekeceğiz. İpin üstünden yapıyorduk. Alttan, çapraz sık iğne de alttan doğru yapacağız. Bu biraz zor oluyor ama çok böyle örgü çok muntazam görünüyor ve açılmıyor. Ve örgülerde alt alta daha bir düzgün duruyor. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar hepsine çift batıyorum. Ve 12 tane sık iğnemiz olacak. Eğer zorlanırsanız da normal sık iğne de yapabilirsiniz tabi. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Bir tane daha yapıyorum. 12. Evet, ikinci sıramı da bitirdim. 12 tane sık iğnem oldu. Şimdi bir tek bir çift yapacağım. Şunu arada yürütmek istiyorum. Bir tek bir çift.
Neyse, ters sık iğne de biraz zor olacak. Onu artık vazgeçtim. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapalım. Evet, örgümüz böyle daha böyle bir hem daha küçük duruyor hem de pirinç tanesi gibi böyle bir çaprazlı görüntü almış oldu. Evet, 3. sıramı bitirdim ve şu ipi de araya koydum sıra başını birlemek için. Şimdi 4. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır yapacağız. İki tane tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar. Evet, 4. sıramızı bitirdik ve 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıradayız ve 3 tane tek, bir arttır yapacağız. 1, 2, 3, bir arttır. Tekrar 3 tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonuna kadar. Evet, 5. sıramızı bitirdik ve sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 6. sıradayız. 4 tane tek, bir arttır yapalım. 1, 2, 3, 4, bir arttır. Evet, sıra sonuna kadar yine 6 tekrar. Evet, 6. sıramızı bitirdik ve 36 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 7. sıramızdayız. Ve 5 tane tek, bir arttır yapacağız. 2, 3, 4, 5, bir arttır. Evet, sıra sonuna kadar 5 tek, bir arttır. Yine 6 tane tekrar. Evet, 7. sıramızı bitirdik ve 42 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim arkadaşlar. Hepsine tek batalım. Evet, bu şekilde her birine tek batacağız. Evet, 3 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi siyah ipimize geçeceğiz. Son ipimi, son ilmeğimi siyah iple kapatacağım. Şöyle arkaya tutturup siyahla geçtim. Şimdi sıra başındaki birinci ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Şimdi aynı yere batarak ve bütün ilmeklere ilmek kaydıracağız. Batıp çekip içinden geçiriyoruz. Sıra sonuna kadar 42 tane ilmeğe batıp çekip içinden geçiriyoruz.
Burada düzgün bir görüntü olması için gözlüğünü yapacağız şimdi. Batıp çekiyoruz. İçinden geçiriyoruz. Yani CC yapıyoruz. Çok da sıkış yapmayalım. Rahat çalışalım. Sonra batması zor oluyor. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar CC yaptık. Ve ilk baştaki ilmeğimize batarak ilmek tekrar burada kaydırarak burayı birleştirdik. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi bu sıramızda şimdi 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. sırayı yaptık. 12. sıradayız. Bu sıramızda HDC olarak çalışacağız. Yani sahte trabzan, tekli trabzan. Tığımın üstüne aldım. Aynı yere batıyorum. Aynı yere batarken şuradaki tek kata batıyorum. İçine batacağız yani. Bir seferde kapattım. Tığımın üstüne alıyorum. Buradaki zincir görüntüsünün ortasına batıyoruz. Tek kata. Arkadaki tek kata. İsteyen şu sarıdan da batabilir. Ben o sarıya da battım. Daha muntazam olsun diye. Şöyle bir tek de yapabilirsiniz. Ve bir seferde kapatıyorum. Tığım üstüne aldım. Yine ilmeğin içine batıyoruz. Arkadaki tek kata. İşte çok sıkış yapmamak gerekiyor. Batarken sıkıntı olabiliyor. Ve bir seferde kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar hep aynı. Hepsine tek batacağız. Tekli trabzan yapacağız. Evet, bu şekilde. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Şöyle açayım daha rahat görünsün. Ve ilk baştaki ilmeğe batarak ilmek kaydırdık ve burayı birleştirdik. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Evet, burayı da içeri saklarız. Şimdi bu kısmı bitirdik. Burası gözlük olan yer. Şimdi sarıyla tekrar devam ediyoruz. Sarıyı koparmamıştık zaten. Hemen kaldığımız yerden sıra başımızdan başlıyoruz. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip ya da aynı yere bir daha batalım. Çok kaba olmasın. Evet, bu bir. Pardon, burada yine ilmek kaydıracaktık. Şimdi direkt yaptığı zaman böyle belli oluyor ilmekler. O yüzden önce yerini hazırlayalım. İlmek kaydıralım. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde 42 tane CC yapıyoruz. Batıp çekip içinden geçiriyoruz. Evet, böyle devam edelim sıra sonuna kadar. Işığı kapattım daha iyi görünsün diye. Evet, sıra sonuma geldim. 42 tane ilmek kaydırdık. Şimdi ilk başladığımıza
şu ortaya batarak burayı da birleştiriyoruz. Bu şekilde birleştirdik. Şimdi hemen ilmeklerin içine batarak, yine aynı şekilde ilmeğin içine batarak sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Şöyle yine arkadan alacağız. Evet, sarı ip ile toplamda 13 sıra döne döne düz ördük arkadaşlar. Şimdi şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 sıra çapraz sık iğne ile ördük. Şimdi artık pantolonumuzu yapacağız. Şimdi son ilmeğimizi mavi ile geçiş yapalım. Arkaya tutturdum. Mavi ile geçiş yaptım. Yanındaki sık iğneye batıp ilmek kaydırdık. Şimdi burada yine bütün ilmeklerimize ilmek kaydıracağız. Batıp çıkıp içinden geçireceğiz. Sıra sona kadar hepsine CC yapalım. Artık sarı ipi de keseceğiz. Şöyle iki ipi birbirine bağlayalım. Evet, örmeye devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim ve ilk yaptığıma batarak iki ucu birleştiriyoruz. Şimdi bundan sonra yine aynı şekilde içlerine batacağız. Bunu toplam 5 sıra yapalım arkadaşlar. Sayımız değişmedi. Yine 42 tane sık iğnemiz var. Bu şekilde içine batalım. İlmeğimizin şurada içine. Ama çapraz yapacaktık. Unuttum. Sık iğne yaptım. Alışmadık tabii daha. Çapraz yapmak biraz oyalıyor insanı. O yüzden daha çok küçük oyuncaklarda yapıyorlar. Büyük oyuncaklarda yapmıyoruz. Alışanlar yapar tabii de. Ay. Evet, toplam 5 sıra düz ördük arkadaşlar. Ve şu an 31. sırayı bitirdik. 32. sıramıza da CC yaparak bitireceğiz. Yani ilmek kaydıracağız. Bu sıramızda batıp çekip içinden geçireceğiz. Batıp çekip içinden geçiriyoruz. Sıra sona kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sona kadar ilmek kaydırdım ve ilk baştakinin yanındakine batarak en sonki ilmek kaydırmam bu şekilde bir zincir çekip ipimi keseceğim. Daha sonra ipimizi de arkadan saklayalım. Evet, bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi şu kısmı da buradaki gibi yapmayı unutmuşum. Burada düz bir görüntü olmadı, o yüzden.
Burada bir zincir çekip aynı yere batmıştık. Burada direkt geçtim. Bir daha da sökemedim. Şöyle iğneyle de şurayı, şu kısmı düzleştirebilirsiniz arkadaşlar. Veya söküp bunun gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi zaman geçmesin diye sökemedim. Şimdi öndeki pantolonumuzun desenini yapalım. Hemen şöyle ortalıyorum. Ortasını bulalım. Şuradaki detayı da ortalıyorum şu şekilde. Evet, şimdi tam ortamızı bulalım arkadaşlar. İpimi de burada sabitledim. Şöyle tam ortasını bulalım. Şu şekilde benim buraya denk geldi. Şimdi buradan sonra bu tarafa 6, bu tarafa 6, 12 oldu. Şu ortadakiyle 13 tane ilmeğimizi öreceğiz. Şimdi buradan bu tarafa şu tek katlara batacağız. Buradan bu tarafa 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şurası. Buradan örmeye başlayacağız. İpi de içeriye çekeceğiz daha sonra. Bir zincir çektim. Şimdi 13 tane ilmeğimizi örelim. Birinciyi şuradaki tek katlara batıyoruz. Şu ipi de arada yürütelim. 2, 3, 4, 5, 6. Burayı normal sık iğne yapıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane tek battık. Bir zincir çekelim. Dönüyoruz. Yine hepsine tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane. Evet, burada 13 ördük. Bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi iki uçta azaltma yapacağız. Biraz yuvarlatacağız. Bir atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. En son iki tane kalana kadar tek batalım. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 tane tek battım. 2 taneyi, son kalan 2 taneyi batıp çıkıp ikisini bir kapattım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bir tane atlıyoruz. Yanındakine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek battım. 2 tane kaldı. Batıp çıktım. Battım, çıktım. İkisini bir kapattık. Evet, şimdi bu kadar askımız. Şimdi zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle arkadan dolandıracağız. Ben bir ayarlayayım bakalım nereye kadar geliyor zincirimiz. Evet, toplam 30 tane zincir çektim. Siz yine kendinize göre ayarlayın. Kendi anahtarlığınıza göre şöyle yaptığınızda diğer uca denk gelmeli. Diğer askı yerine batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Ve ipimizi koparacağız arkadaşlar. Evet, pantolonumuzu da bitirdik. Sıra geldi şu gözümüzü yapmaya. Şimdi önce gözümüzü siyah için sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne yaptım. İpimi kopardım. İlmek kaydırıp kopardım. Şimdi beyaz ipimizle de ipimi sabitliyorum. Ve herhangi birine batıyorum. Ve hepsini çift batacağız. Her bir sık iğneye çift batalım. 16 tane sık iğne olacak. 2 üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci. 8 ilmeğimize çift battık. Bu şekilde 16 tane oldu. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Bir tek bir çift. Evet, sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Bir tek bir çift. 8 tekrar. Evet, sıra sonuna geldim ve ilk yaptığıma batarak ilmek kaydırıp
Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet, sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi gri ipimize geçeceğiz. Gri ile de yine ipimizi sabitliyoruz. Ve kopardığım yerin hemen yanından başlıyorum. Şöyle yapalım. Son sıramız. İlmek kaydırdım. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Evet, yukarıya çıkmış olduk. Şimdi bütün sık iğnelerime tek batıyorum. Evet, sıra sonuma geldim ve ilk yaptığıma batarak ilmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi şimdi dikebilecek miyim bilemiyorum. Şöyle ipimi biraz uzun keseyim, dikme payı olarak. Evet, bunu ister dikin ister yapıştırın, anahtarlık olduğu için. Ama dikersek daha iyi bence. Sonuçta örgü kirlendiği zaman yıkanacak. Örgümüzü de şöyle elimizle içe doğru katlayalım. Şu şekilde şekil verelim. Ve bunu da böyle tam ortaya dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gözümüzü rahat dikmek için önce silikonla yapıştırdım. Tekrar şimdi biraz dikmek için de şöyle tutturuvereceğim. Çok öyle detaylı dikemeyeceğim. Tutması zor olduğu için. Şöyle şuralardan girip tutturma işlemi yapacağım. Bu şekilde tutturuyorum arkadaşlar. Evet, şimdi ağzımızı yapalım arkadaşlar. Askı yerinden sonra şundan itibaren 2 sık iğne üstüne, ortadan da 5 sık iğne ayarlıyoruz arkadaşlar. Tam ortayı bulalım. Sonradan 2 bu taraf 5 sık iğne. Ben buradan yerimi buldum, çıktım. 1 2 3 4 5.'ye battım.
Ve bir alt sıradan da tam ortadan çıkıyorum. İp de altta kalacak. Bu şekilde gülen bir yüz yapacağız. Evet, şöyle elimizle ayarlayalım. Sonradan da ipin içine batarak bunu buraya tutturalım. Evet, sonra isterseniz bir kere daha da yapabilirsiniz. Bir daha yapalım. Biraz daha kalın olsun istersek. Aynı yerden çıkamadım. Evet, ikinci kata da yaptım ve buraları tutturalım. Evet, sıra geldi anahtarımızı içine yerleştirmeye. Bunun için önce bir topumuzu yapacağız. Şu aradaki parçamızı sihirli halkanın içine 6 sık iğne. İkinci sırada hepsini çift batıyoruz. 12. Üçüncü sırada bir tek bir çift, bir tek bir çift. 18. Dördüncü sırada 2 tek bir çift, 2 tek bir çift. 24. Bir sıra düz ördüm. Ve daha sonra da azaltmaya başladım. Yine 2 tek bir azalt, 2 tek bir azalt. Diğer sırada bir tek bir azalt yaptım. Ve şimdi de hepsini bir kapatacağız. İçine elyaf dolduracağız topumuzu. Şimdi hepsini bir kapatarak zincirle anahtarımızı takacağız. Evet, şimdi bütün ilmekleri tek tek azaltıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar hepsini kapattım arkadaşlar. Şimdi buraya bir ip daha takacağım. Şöyle ipimi sabitleyeyim. Şu içeriden batalım. Şu parçayı da içine itelim. Zincir yaparken ikisini beraber öreceğiz. Daha böyle kalın, daha böyle şey olsun diye. Zincirimiz daha sağlam olsun diye. Çift yapacağız. Şunu içeri itelim. Evet, bağladığımız ipi biraz şöyle uzun keselim. Zaten küçük bir zincir olacak. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İpimizi
kesme yaptığımız ipimizi şimdi zincir yaparken şöyle deminki bağladığımız ipi tığın üstüne alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar tığımın üstüne aldım. Bir zincir. Tığımın üstüne alıyorum. Bir zincir. Tığımın üstüne aldım. Bir zincir. Bu şekilde örelim. Ben biraz öreyim. Kaç zincir yapacağımızı. Çünkü ben de şimdi ilk örüyorum. Önümde bir örnek yok. Evet. Evet, 32 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi biraz ilk ipimi keseceğim biraz. Şöyle az bir şey kestim. Şuraya yani anahtarı tutturacak kadar kestim. Şimdi bu ipi buradan yukarıdaki yerden çekeceğiz. Burayı biraz açayım. Biraz zor olacak. Belki de kolay olur. Evet, ben bunu bir çekeyim. Geleyim. Evet arkadaşlar, ipimi bu taraftan aşağıdan çekerek bu tarafa aldık. Bu şekilde tepeden. Şimdi burayı anahtarımızı da buraya sabitleyeceğiz. Şöyle birkaç tane daha yapayım. Zincir. Üç tane daha yaptım. İçinden geçirelim. Evet, ve şimdi bunu buraya içinden geçirdim. Buraya da tutturalım. Şimdi ipi birleştirdim çift kat olarak. Şurada birkaç 4-5 tane sık iğne atlıyorum. Buraya tutacak kadar. Ve sabitliyoruz. Sağlam olsun diye bir daha yaptım. İlmek kaydırıyorum. Yanına bir tane daha yapabiliriz. Evet. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Kestiğimiz ipi de zincirlerin aralarından geçerek saklayalım. Bu şekilde saklayalım arkadaşlar. Evet. Anahtarlığımız bitti. Şimdi
içine çekiyoruz. Onu kullanacağımız zaman çekeceğiz. Bu şekilde açacağız. Tekrar da içine çekip içine saklayacağız. Evet arkadaşlar, minyon anahtarlığımızın sonuna geldik. Bu şekilde çok tatlış oldu. Bunu ben kendime yaptım. Kendim kullanacağım. Şuradaki fazla bile oldu arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şu son zincir çekmeye gerek yokmuş. Belki ben de kısaltabilirim. Biraz daha kısa olabilir. Çok uzun olmasın. Evet, bu şekilde videonun daha sonuna geldik. Yorgun sesim için kusura bakmayın. Anlayışınıza ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.